Ukrayna'da 1988 baharında birbirlerinden sadece 2 ay arayla doğmuş olan Dnipro manyakların hikayesini inceleyeceğiz. Bu grup, Ukrayna'nın 4. büyük şehri olan ve eskiden Dnipropetrovsk olarak bilinen Dnipro'da birlikte büyüyen Viktor Sayenko, Igor Suprunyuk ve Alexander Haja'dan oluşuyordu. 911, what's your emergency? Bu gençlerin normal bir yetiştirilme tarzı vardı. Hatta bazıları onların ayrıcalıklı bir şekilde büyüdüklerini bile söyleyebilir. Örneğin Viktor'un babası bir avukattı ve Igor'un işlediği cinayetler nedeniyle duruşmasında oğlunu savunacaktı. Igor'un babası ise Ukrayna'nın ikinci başkanı Leonid Kuchma'nın pilotuydu. Bu yüzden ülkenin üst sınıfıyla iyi bağlantıları vardı. Bu çocuklar sokaklarda aç veya ihmal edilmiş bir şekilde büyümemişlerdi. Ebeveynleri onlara ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamıştı. Başlarını sokacak bir çatı, kıyafetler ve daha fazlası. Ancak tüm bu temel ihtiyaçlarının karşılanmış olması, onların işledikleri korkunç suçlar için bir katalizör olmuş olabilir. Çünkü dedikleri gibi şeytanın oyun alanı boş ellerdir. Belki de bu çocuklar akıllarına gelen her türlü düşünceyi gerçekleştirebilecek durumda olduklarından dünyada kendi izlerini bırakmanın yollarını hayal ediyorlardı. Viktor ve Igor okuldaki en popüler çocuklar değildi. Sürekli zorbalığa uğrama korkusuyla yaşamışlardı. Bu ifadenin ne kadar doğru olduğu tartışmalı. Çünkü yakalandıktan sonra eylemlerine sempati toplamak için bu hikayeyi uydurmuş olabilirler. Ancak hikaye ne olursa olsun sıradan çocuklardan soğukkanlı katillere dönüşen bu ikili 14 yaşlarındayken ortak yükseklik korkuları hakkında birbirlerine güvendiler. Korkunun kendisinden ve içinde büyüdükleri eril kültürde korkma duygusundan nefret ediyorlardı. Viktor, güvendikleri daha büyük çocuklarla konuşmuş ve korkularını yenmek için onlardan korkularıyla yüzleşmeleri gerektiği tavsiyesini almıştı. Viktor ve Igor, ailelerinden birinin dairesinin 14. katına çıkarak balkondan sarkmaya başladılar. İlk başta korkmuş olsalar da zamanla korkularını yenmişlerdi. Bu deneyim onlara güç ve gurur duygusu verdi ve daha fazlasını istemelerine yol açtı. Bu deneyimlerini Alexander'a anlattılar. Alexander'ın da kan fobisi vardı ve hatta onu haşlayabileceğinden korktuğu için yavru kedisini yıkamayı bile reddediyordu. Viktor, Alexander'a korkularıyla yüzleşmesi gerektiğini söyledi ve ona daha fazla kan görmesi için bir hayvana zarar vermesi gerektiğini anlattı. Üçlü, mahallelerinde dolaşıp başıboş köpekleri yakalayıp onlara çeşitli işkenceler yapmaya başladılar. Bu olayları belgelemeye ve internette paylaşmaya başladılar. Artık genç ve çekingen 14 yaşındaki çocuklar 17 yaşında güçlenmiş ve kendilerini tanrılar gibi hissediyorlardı. Ancak bu güç onları suç işlemeye daha da teşvik etti. Kendilerinin de zorbaya dönüştüklerini fark etmeleri uzun sürmedi. Igor hoşuna giden bir bisiklet gördüğünde sahibi olan çocuğu dövdü ve bisikleti çaldı. Ardından bisikleti Viktor'a sattı. Her ikisi de tutuklandı ancak yaşları nedeniyle hapse girmediler. 2007 yılında Igor'un hediye olarak aldığı bir araba ile korsan taksi hizmeti vermeye başladılar. Kısa bir süre sonra yolculardan sadece para almak yerine her şeylerini almaya karar verdiler. Bu istek onları cinayete kadar götürecekti. Üstünlük sağlamaya başladıklarını hissettiler ama bu onlara yetmedi. Daha fazla para istiyorlardı. Üçü de ne pahasına olursa olsun bunu elde etmeye kararlıydı ve bu sürekli bir konuşma konusuydu. Hedeflerine ulaşmak için orijinal ve kimsenin yapmak istemeyeceği bir yol arıyorlardı. 25 Haziran 2007'de planlarını hayata geçirmeye karar verdiler. O gece 33 yaşındaki Yekaterina Ilchenko arkadaşlarıyla çay içtikten sonra ailesinin evine dönüyordu. Ilchenko'nun evi büyük bir kompleks içindeydi ve sadece yanlış zamanda yanlış yerde olduğu için bir daha canlı görülmeyecekti. Çünkü Igor ve Viktor o gece yürüyüş yapıyorlardı. Kadını takip ettiler ve Igor çekiciyle kadının başına vurarak onu öldürdü. Ilchenko'nun cesedi annesi tarafından sabah 5'te bulundu. Viktor'un bir sonraki kurbanı bulması gerekiyordu ve bunu yapması çok uzun sürmedi. 19 yaşındaki iki genç bölgede Roman Tatarovich'in bir bankta uyuduğunu gördüler. Viktor yaklaşıp kafasına o kadar sert vurdu ki adam hiç uyanmadı. Saldırı o kadar şiddetliydi ki ertesi gün adamın yüzü tamamen parçalanmış olarak bulundu. O kadar tanınmaz hale gelmişti ki kimliğini belirlemek için diş kayıtları kullanıldı.
Bazı medya kuruluşlarının ve tanıkların bildirdiğine göre çocuklar büyük bir plan yapmıştı. Cinayet videolarını büyük paralar ödemeye istekli zengin bir yabancıya satmayı hedefliyorlardı. Hızlı bir plan dahilinde bu videoları Dark Web'in köşelerine yayacaklardı. Bu olayın 2007 yılında gerçekleştiğini ve internette çok fazla içerik bulunduğunu unutmamanız gerekir. O dönemde Rotten ve Lively gibi siteler, izleyicilerine bulabildikleri en aşağılık şeyleri göstermek amacıyla popülerdi. Bu sitelerde özellikle şiddet ve dehşet içeren içerikler öne çıkıyordu. Bu Ukraynalı gençler şiddet içerikli videolardan para kazanmayı hedefliyorlardı. Piyasayı köşeye sıkıştırdıkları düşünülüyordu. Başka kimse elinde çekiçle sokaklarda dolaşmıyordu. Duruşmadaki şüphelilerden birinin kız arkadaşlarından biri, bu adamların 40 farklı video yapmayı planladıklarını ve bu yüzden çok işleri olduğunu söyledi. Bu adamlar, işledikleri cinayetleri avlanma sporu olarak görüyorlardı ve yaptıkları işleri başka bir şey olarak kabul ediyorlardı. Yevgenya ve Nikolay, ilk kurbanlardan sadece 5 gün sonra 1 Temmuz'da öldürülmüş olarak bulundu. Her ikisi de sopayla dövülüp öylece bırakılmıştı. 5 gün sonra 3 kişi daha öldürüldü. İlki, kulüpte geçirdiği bir geceden sonra eve yürüyen yeni terhis edilmiş bir askerdi. Aynı bölgede 28 yaşındaki kadın güvenlik görevlisi de darp edildi. Kısa bir süre sonra çekiçlerle engelli kocası olan ve 3 çocuklu bir anneyi öldürdüler. Yetkililer failleri arıyordu, ancak tüm bu olayların tesadüfi olması ve ne kadar hızlı gerçekleştiği onlar için zor bir durum yarattı. 7 Temmuz'da güzel yaz havasının tadını çıkaran 14 yaşındaki 2 erkek çocuk yan kasabada balık tutmak için Kilin Nehri'ne gittiler. Ormanın yakınında güzel, izole bir yer buldular. Bu saldırıda Andrei'yi öldürdüler. Diğer çocuk Vadim kaçıp ormanda saklanmayı başardı. Vadim daha sonra gördüklerini polise bildirdi. Genç çocuk olaydan sonra şok içinde kalmıştı. Arkadaşının başına gelenleri izleyen ve kendini zar zor kurtaran çocuk, olayın şokuyla yetkililerin sorularına şüpheli cevaplar veriyordu. Bu nedenle polis, çocuğun arkadaşını ve muhtemelen diğer insanları da öldürmüş olabileceğini düşündü. Çocuğu tutukladılar, avukat erişimini engellediler ve sorgular sırasında biraz dövdüler fakat hala gerekli cevapları alamadılar. Gerçekten bir şey biliyor olsaydı şimdiye kadar konuşurdu diye düşünmeye başladılar. Sonunda özür dilediler ve Vadim ile işbirliği yaparak suçların gerçek faillerinin bazı çizimlerini oluşturup onları kasabanın her yerine astılar. 12 Temmuz'da bir erkek kurban bulundu. 14 Temmuz'da ise bir kadın scooter'ından düşürüldü ve vahşice saldırıya uğradı. Önümüzdeki günlerde 13 kurban daha bulundu. Kurbanların hepsi saldırılara karşı savunmasızdı ve rastgele seçilmişlerdi. Genellikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve gerçekten kavga edemeyen kişilerdi. Kurbanların çoğu çekiç ve çelik çubuk gibi sert nesneler kullanılarak öldürüldü. Darbeler genellikle yüzlerine yönlendirildi ve onları tanınmaz hale getirdi. Birçok kurban da sakat bırakıldı ve işkence gördü. Bazı kurbanlar hala hayattayken gözleri oyuldu. Mağdurlara yönelik herhangi bir cinsel saldırıda bulunmadılar. Bazı kurbanların cep telefonları ve üzerlerindeki değerli eşyaları gasp ettiler ve bölgedeki ikinci el dükkanlarına rehin verdiler. Ancak mağdurların çoğunun eşyalarını olduğu gibi bıraktılar. 23 Temmuz'da Viktor ve Igor, nakite çevirmek için kurbanların birinden çaldıkları telefon ile yerel bir rehinci dükkanına girdi. Mağaza sahibinden biraz para almak istiyorlardı. Rehinci telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için açtı ve bu sırada polis telefonun açıldığına dair sinyal aldı. Bir polis ekibi hemen olaya müdahale etti. Viktor ve Igor dükkanın yazar kasasının yakınında tutuklandı. Hemen ardından Alexander da tutuklandı. Üçü cinayet eylemlerini soğukkanlılıkla itiraf ettiler. Cep telefonları ve bilgisayarlarında işledikleri iğrençliklerin çoğunu belgeleyen yüzlerce görüntü ve video vardı. Ayrıca kurbanlarının cenazelerine katıldıklarını da gösteren görüntüler mevcuttu. Özellikle tabutların ve mezar taşlarının önünde poz vererek gülümsediklerine dair fotoğraflar vardı. Igor gazete küpürlerini toplamış ve kurbanların bazı resimlerini basmıştı. Bu resimlerin altına o günleri hatırlatan notlar ve cümleler yazmıştı. Zayıflar ölmeli ve en güçlü olan kazanacak gibi ifadelerle yazılmış notlar vardı. Balkondan sarkarak korkularını yendiler. Bu ne kadar ilerlettiklerini ve bir daha asla güçsüz olmayacaklarını hatırlatıyordu. Duruşmada gösterdikleri videolardan biri internete sızdırılmıştı.
4 dakikalık videoda 3 adam bir çekiçle 48 yaşındaki Sergey Yenko'yu öldürüyor. Videoda bir tornavida ve plastik bir torba da yer alıyordu. Çocuklar sırayla adamı bıçaklayıp işlerini bitirdikten sonra gülüyorlardı. Sakin bir şekilde bu kadar uzun süre dayanmasına nasıl şaşırdıklarını anlatırken ellerini bir şişe suyla yıkadılar. Bu durum sadece olanlardan dolayı değil, aynı zamanda ne tür bir şeyden yoksun olduklarına dair tüyler ürpertici bir fikir verdiği için görebileceğiniz en hastalıklı şeylerden biriydi. Şefkat ve insan hayatına saygının tamamen yok olduğunu gösteriyordu. Sonunda Alexander, 2019'da serbest bırakılmadan önce 9 yıl parmaklıklar ardında kaldı. Igor'un taksisinde meydana gelen soygunların bir parçasıydı ve masum bulundu. Gerçek cinayetlerle herhangi bir ilgisi olmadığı belirlendi. İki eski arkadaşı hakkında ise şunu söyledi: "Eğer yapabilecekleri zulümleri bilseydim silah zoruyla yanlarına gitmezdim." Igor ve Viktor 21 cinayetten, 8 silahlı soygundan ve hayvanlara eziyet etmekten suçlu bulundular. Her ikisi de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İşte Dnipro manyaklarının hikayesi. Onlar psikopat katiller mi yoksa çevrelerinin ürünü mü? Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.